Herkese merhaba. Deneyim yönetiminde raporlama uygulamaları webinarımıza hoş geldiniz. Bugün ekip arkadaşlarımdan ürün yöneticimiz Aslı bizimle. Gene ürün product manager'ımız Özgür ile beraber sizlere deneyim yönetiminde raporlama uygulamalarından bahsedeceğiz. Öncelikle içerikle başlayalım isterseniz. Müşteri ve çalışan deneyiminde beklentileri bir konuşacağız. Raporlama tarafında ne tür beklentiler var? Biliyorsunuz yakın zamanda Pisano olarak da bir raporlama uygulaması geliştirmesini tamamladık. Burada ne tür beklentilere yanıt veren bir uygulama geliştirdik? Ondan bahsedeceğiz. Devamında raporlamanın bel kemiği olan ölçümleme metrikleri ve analizler, ne tür analitik yöntemler var? Onları konuşacağız. Bir kullanıcı dostu raporlamada uygulamanın ne tür özellikleri olması gerekiyor? Biz bunlarda nelere dikkat ediyoruz? Birazcık bunlardan bahsedip en sonunda da bizim şu anda en büyük gündemimiz olan dünyadaki bütün trendleri baş çeken yapay zeka uygulamalarının raporlama tarafındaki etkilerini konuşuyor olacağız. Dilerseniz sorularınız olursa da bir uygulamanın altında yer alan soru cevap bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Webinarımızın sonunda da gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız vaktimiz yettiğince. Dilerseniz direkt ilk konumuza başlayalım. Deneyim sektöründe raporlama beklentileri neler? Başarılı bir raporlama stratejisi hangi aşamada başlıyor? Biliyorsunuz biz uygulamadaki iş ortaklarımıza da aynı zamanda potansiyel bütün müşterilerimize de bahsettiğimiz şey raporlama stratejisinin ilk olarak veri toplama aşamasında başlayan bir süreç oldu. Yani bir ürünü kullanırken hiyerarşi tanımlamasında, bir anketin tasarımında ya da bir kanal entegrasyonunda yapılacak olan bütün işlemlerin raporlamaya doğrudan etki ettiğini bilerek aksiyonlarımızı almamız gerekiyor. Haliyle buradaki operasyonel veri entegrasyonları ya da müşterilerden geri bildirimleri için aldığımız içeriklerin işte soru skalaları, ağırlıkları vesaire bunların tamamı bizim raporlama stratejimizde ilk olarak başı çeken nokta. Haliyle bir raporlama anlamında görmek istediğimiz metrikleri veri toplama aşamasında karar vermemiz gerekiyor. Ciddi anlamda deneyim profesyonellerinin yaygınlaşmasıyla aynı zamanda kurumlar içerisinde müşteri deneyimi ya da çalışan deneyiminin yaygınlaşmasıyla kurumun analitik okuryazarla deneyim yönetimi tarafında ciddi olarak gelişmiş durumda. Bütün kurumlarda bunu biz görüyoruz. Haliyle bütün kurumların raporlama tarafındaki beklentileri de artarak devam ediyor. Bu beklentiler içerisinde de en çok başı çeken beklentiler gelişmiş raporlama metrikleri. Beklentilerin başında örneğin tahminsel modellemeler, yapay zeka temelli analizler, burada farklı regresyon analizleri ya da metin analizi tarafında duygu durum analizleri vesaire. Bunlar gene raporlama tarafında bizim müşterilerimizden en fazla aldığımız geliştirme önerileri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii sektör olarak bazı farklılıklar da önümüze geliyor. Burada Aslı sana soruyu yönlendirerek devam edelim. Bizim raporlama uygulamamız geliştirmesinde sektör olarak ne tür farklılıklarla karşılaştık? Burada bizim uygulama geliştirmemizde sektörlerden ne tür farklı öneriler geldi? Aktarır mısın? Tabii Şevki. Kullanıcı beklentileri neler, nereye evriliyor? Biraz bunlardan size bahsedeyim. Aslında müşterilerimiz artık biraz daha gerçek zamanlı analizler görmek istiyorlar. Ee, Daha statik raporlar yerine anlık verilerle kişiselleştirilmiş, güncellenmiş dashboardlar görmek istiyorlar. Kişiselleştirilmiş içgörüler çok değerli olmaya başladı. Bu anlamda sadece genel trendlere değil aslında kendi müşteri segmentlerine özel içgörüler talep ediyor müşterilerimiz. E, Aksiyon odaklı raporlara kısmı da oldukça öncelikli olmaya başladı. İşte bu veriyi gördüm. Yani elimde birçok verim var benim. Birçok sonucum da var. Peki ben bu noktadan sonra ne yapmam gerekiyor artık? Bu noktada da aslında öneri bazlı raporlar çok değer görmeye, daha fazla önceliklenmeye başladı diyebilirim. Bu anlamda da ürün roadmap'lerimizde de zaten aksiyon ve raporların ilişkilerinin
bir arada tutulması yakın zamanda da gündemimizde olan maddeler ve geliştirmelerimiz arasında da var. Bir diğer kısımsa yapay zeka destekli tahminleme modelleri. Biliyoruz ki artık hani yapay zeka teknolojileri bizim için çok değerli, olmazsa olmaz, işlerimizi kolaylaştıran bir anlamda bizim destekçilerimiz diyebiliriz. Burada da kullanıcılarımız artık gelecekte ne olacağını tahmin eden analitik raporlara ihtiyaç duyuyorlar. E, Bu noktada da yapay zeka tarafında Leo asistanımız var. Zaten çok değerli içgörüler elde ediyor anket ve bir rapor oluştururken. Pistan olarak biz de müşterilerimizin beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada da oldukça iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Tabii bu beklentileri karşılarken raporlar tarafında bazı karmaşıklıklar da yaratılabiliyor. Özellikle yönetici seviyesinde farklı raporlar ya da deneyim profesyonelleri kendi takip ettikleri metriklerde farklı raporlar vesaire. Burada Özgür sana sorayım. Bu karmaşıklığı nasıl yönetiyoruz? Özellikle görmek istediğimiz sonuçları tek ekrandan nasıl yönetebiliriz? Bu beklentilere nasıl karşılık verebiliriz? Teşekkürler Şevki soru için. Bildiğin üzere veriyi göstermek kolay ama yeterli değil. Bizim aynı zamanda veriyi anlamlandırmamız, veriyi önceliklendirmemiz ve bu veriden bir aksiyon çıkartmamız gerekiyor. Elimizde ne kadar veri olursa olsun, eğer bunu doğru yorumlayıp aksiyon alamıyorsak bizim süreçlerimiz hiçbir katkısı olmayacaktır. Bildiğin üzere yapay zeka destekli text ve insight analizleri yapan uygulamalarımız var. Burada bize inanılmaz büyük faydalar sağlıyor. Ama bu da yeterli olmayacaktır tek başına. Biz raporları aslında söylediği gibi gerçek zamanlı ve dinamik de olmasını sağlamamız gerekiyor aynı zamanda. Değişimleri anında fark edip aksiyonları hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Sonuç olarak veri odaklı içgörüler, yapay zeka destekli dinamik raporlama süreçleri kurumların daha bilinçli, hızlı kararlar almasına yardımcı olacak. Araya bir reklam gireyim. Bu yıl hayata geçireceğimiz bir projemiz var. 2025 roadmap'imizde bulunuyor. Şu an sunum üzerinde tasarımını da görüyorsunuz. Bu dashboard projesiyle biz süreçleri daha verimli hale getirmeyi, önceliklendirmeleri daha iyi konumlandırmayı ve aksiyon ve raporlama adımlarını aynı ekranda göstermeyi hedefliyoruz. Teşekkür ettik. Teşekkür ederim. Şimdi raporlamada beklentiler ve bazı istekleri konuştuk. Ekranları da birazcık teaserla Özgür bizimle paylaştı Dashboard projemizden de. Tabii Dashboard projesi bizim gene çok önem verdiğimiz raporlama odaklı bir proje. Özellikle Pisano uygulama kullanıcılarının tüm hesaplarıyla alakalı özetleri görüntüleyebildikleri, toplam skorları vesaire detaylara da istedikleri seviyede inebildikleri bir proje heyecanla bekliyoruz diyeyim. Raporlamanın birazcık daha detayına inelim o zaman Aslı. Özellikle burada Pisano uygulaması dahil bütün deneyim uygulamalarının takip ettiği ana metrikler var. Ve çeşitli analitik yöntemler, analitik metotlar var. Bunlar neler ve biz bugün özellikle katılımcılara neleri tavsiye edebiliriz ölçümleme anlamında, uygulama içinde neleri kullanabilirler? Birazcık bunlardan bahseder misin? Tabii Şevki. Biz burada aslında biraz müşteri deneyimini anlamak, iyileştirmek, satın alma kararlarını etkileyen faktörleri analiz etmek için neden veriye dayalı raporlamanın vazgeçilmez olduğunu biraz konuşalım istedik. CX biliyoruz ki hani birçok işletme için hala sezgisel bir tarafta. Ancak sezgilere dayalı kararlar her zaman bize çok doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Ee, Pisano bu anlamda da müşteri geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak topluyor ve bunlarla ilgili de anlamlı sonuçlar çıkarıyor. Hepimiz biliyoruz ki hani ölçemediğimizi yönetemeyiz ve yönetemediğimiz noktada da çok da başarı sağlayamıyoruz aslında. Peki bu anlamda hani şu soru da ortaya çıkıyor. Gerçekten neyi, neden ve nasıl ölçmeliyiz? E, Burada biraz derin değerlendirme metriklerini, analiz tekniklerine aslında girmek istiyorum. Bunlardan bir en çok kullandığımız CX dünyasında yer alan, en çok bildiğimiz CSAT, NPS ve JET skorları. Burada CSAT aslında
müşterilerin bildiğimiz üzere zaten belirli bir hizmet ya da satın alma sonrasında gerçekten orada ne kadar memnuniyeti var, bunu ölçtüğümüz bir metrik. Bu bize oldukça fayda sağlıyor. Hangi anlamda dersek de hızlı geri bildirim almamızı, e, burada da aynı zamanda onu hemen aksiyona dönüştürebilmemiz de epey faydalı olan metriklerden bir tanesi. NPS skoruna gelecek olursak da aslında burada müşterilerimizin markamızı ne kadar sadakatle tavsiye edeceğini gösteriyor. Yani benim markam benim müşterilerim açısından ne kadar tavsiye edici nitelikte. Bu aslında NPS skorları uzun vadede gelir tahminleri yapabilmek için oldukça faydalı metriklerden bir tanesi. Bir diğer skora gelecek olursak da CES dediğimiz aslında müşteri çaba skoru. Evet, hani müşterilerimiz bizden bir hizmet satın alıyorlar ya da biz bir ürün ortaya çıkarıyoruz ama müşteriler bu işlemi yaparken bu deneyim esnasında ne kadar zorlanıyor? Yani benim kullanıcımın ürünümdeki yolculuğunda sürtünme noktaları ne kadar fazla ve ben bunları azaltarak ne kadar müşteri memnuniyetini arttırabilirim? Aslında CES skorunda, yani müşteri çaba skorunda bunu net bir şekilde görmüş oluyoruz. Tabii ki hani bu metrikler çok değerli. Bunlar yadsınamaz metrikler ama ve bu metriklerle biz aslında birçok noktada güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya çıkarabiliyoruz. Ve stratejik kararlar da elde etmemizi sağlıyor. Ancak daha derin analizlerle çok daha anlamlı ve derin içgörüler elde etme şansımız da var. E, Bu analizleri daha da güçlendirmek için metin analizini biz kullanmayı öneriyoruz Pisano olarak da. Müşterilerin aslında burada yorumlarını, işte bir feedback bıraktım ve o feedback'in içerisindeki geri bildirimde aslında bütün etkileşimini, yolculuğunu o sorunun içerisindeki cevaba aktarıyor. Yani tek bir metinde bile derdini çok net ifade edebilir belki. Ama biz gerçekten de hani o metinleri kaçırıyor muyuz? Yoksa onları derinlemesine analiz edebiliyor muyuz? Bu noktada metin analizleri çok değerli oluyor. Pistane olarak da zaten bu noktada metin analizi projemizle oldukça destekleyici bir yerdeyiz. CX metriklerini gördüğümüzde yalnızca hani sayılarla ifade edilebiliyor. Müşterilerin burada duygularını ve beklentilerinin tam resmini göremeyebiliyoruz. Ancak e, yine CSAT, NPS, CES skorları işte bize sonuçları veriyor. Evet, elimde bir NPS skorum var, bir CSAT skorum var. Ama sonucu görüyorum. Peki bu sonucun oluşmasını sağlayacak neden ne? Yani neden ben bu sonucu elde ettim? İşte bu nedeni de aslında metin analiziyle o açık uçlu sorularda çok rahat anlayabiliriz. Bu noktada Pisano olarak biz yapay zeka ve doğal dil işleme sistemlerini kullanıyoruz. Bunlar için de en önemli duygu ve temaları çıkarabiliyoruz net bir şekilde. İçerik kategorileri ile sonuçların nedenlerini anlamlı bir öngörü haline getiriyoruz. Şimdi diğer analizlerden bir tanesi de KPI analizi. Burada da yeni raporlama uygulamamızda biz KPI metriklerini de entegre ettik uygulamaya. Burada da KPI analizinde NPS ve CSAT sorularında aslında biz bir KPI metriklerini sağlamış olduk. Tabii ki hani KPI nedir diyecek olursak aslında anahtar performans göstergeleri. Ee, Yani benim ellerimde işte NPS ve CSAT sonucum var. Ee, Yani bir gerçekleşen skor görüyorum. Ama benim aslında o birimlere, işte o kanallara atadığım hedef değerlerim de var. Gerçekten benim gerçekleşen skorumla hedefim ne kadar uyuşuyor? Hangi noktalarda sorunlar yaşıyorum? Hedefimle gerçekleşenim arasında
ne kadar yakınlık ya da uzaklık derecesi var. Aslında bunda KPI analiziyle görmüş oluyoruz. Piston olarak da zaten NPS ve CSS sorularına özel birim ve kanal bazlı KPI atamaları yapabiliyoruz artık yeni raporlama uygulamamızda. Net bir şekilde raporlarda aslında artık daha hedef odaklı, işte daha veriye dayalı bir yaklaşımla sizler de iyileştirme imkanı sağlamış olacaksınız. Burada bir diğer takip edeceğimiz metriklerden bir tanesi de Maxtif analizi, conjoint ve regresyon analizine de değinelim istiyorum aslında. Slide'da da göreceğiniz üzere böyle basit bir şekilde bir conjoint ve Maxtif soru tiplerinin örneklerini yerleştirmiş olduk. E, Şimdi biraz hani bizden çok kullanmadığımız, belki de bilmediğimiz bir taraf burası. Müşteri tercihlerini gerçekten anlamak dediğimiz noktada Maxtif ve Conjoint analizine başvurabiliriz. Şimdi bize bunlar neler sağlayabilir? Öncelikle müşterilerin deneyimini iyileştirmek, hangi özelliklerin daha değerli olduğunu bilmek büyük bir öneme sahip oluyor. Conjoint analizine baktığımızda müşterilerin bir ürünü ya da işte bir hizmeti değerlendirirken hangi özelliklere daha çok önem veriyorlar? Yani ben bir müşteri olarak bir ürünü değerlendireceğim ama benim için önemli olan kriterler neler burada? Belki bunlara ben yanıtlar veriyorum. Ve benim verdiğim yanıtlar doğrultusunda da aslında e, o ürünü satan kişi ya da o hizmeti veren kişi ne yapıyor? En çok tercih edilen özellikleri ön plana çıkarıp onları ürününe ve hizmetine entegre edebiliyor. Diğer taraftan Maxtif'e baktığımızda ise da şimdi elimde bir dizi seçenek var. Conjoint'te bunu gördüm. Bir dizi seçeneğim var. Ama bunun içerisinden en çok ve en az neyi tercih ediyor müşteri? Yani ben bir stratejik karar verme noktasına geldiğimde aslında en çok önem verdiği tekil faktörleri belirleyelim. Ve bunlar içinde karar verme sürecinde bana oldukça değerli bir yerden hizmet veren analizler oluyor. Yine Pisano'nun içerisinde de anketlerde Maxtif ve Conjoint soru tiplerini kullanarak aslında daha böyle pratik bir şekilde anketleri yanıtlama imkanı elde etmiş oluyoruz. Burada şunu diyebilir miyiz Hı Aslı? Aslında bizim hı. klasik bir NPS ölçümleme metodumuz var. Hepimiz zaten kullanıyoruz. İşte 0 ile 6 arasında verenler detraktif, negatif vermiştir. 7-8 işte nötr, pasifler. Hı 9-10'da promoter dediğimiz bir hesaplama metodu var. hı. Klasik NPS'in dışına çıkıp birazcık daha aldığınız hizmeti tercih etme en önemli nedeniniz ve tercih etmediğiniz en kötü özelliğimiz ne gibi açıkça müşterilere sorarak, yani Maxtif'in birazcık daha detayına girip aslında o keskinlikle müşterilerin bizi neden tercih ettiğini ya da neden tercih etmediğini daha net anlayabiliyoruz. Bence bu Kesinlikle. çok değerli. Yani klasik metotların dışına çıkıp Hı hı. bu tip farklı soru tipleriyle daha detaylı insight'lar alabileceğimiz bir yol açmış oluyoruz. Aynı Evet. şekilde conjoint için de bunu söyleyebiliriz galiba. Bir de regresyondan bahsedeceksin sanırım. Evet. Ya burada hani NPS sonuçlarında biz daha çok sonuç görüyoruz ya Şevki. Yani Evet. NPS skorum şu, CSS skorum bu. Ama derinlemesine analiz yani nedenlerini bulabilmek aslında burada Maxif'te, Conjoint'te, regresyonlarda ya da metin analizinde daha çok bizim tercih ettiğimiz yöntemler oluyor. Evet. Muhtemelen bu seanstan sonra bu soru tiplerinin sonundaki kullanım adedi de ciddi oranda artacaktır diye düşünüyorum. Evet, bunlar yeni geliştirdiğimiz özelliklerdi. Evet. Epey faydalı olacağını düşünüyoruz biz de. Regresyon analizi de aslında yine raporlamada oldukça faydalı bir yerde yeni yaptığımız raporlamada. Çünkü aslında biz regresyonla işte sadakati ve memnuniyetin neyi belirlediğini görebiliriz. Belki işte orada NPS skorum arttığında CSAT skorum ne oluyor? Ya da işte CSAT'im düştüğünde hangi temas noktalarımda sorun yaşıyorum ki benim CSAT'im düşüyor?
Mesela bunu da yine yeni raporlama arayüzünde işte iki farklı ölçüm noktasını bir metreye dayalı kıyaslayabiliriz. Bu da regresyon da çok değerli bir yerde. Çünkü müşteri deneyimini doğrudan etkileyen faktörlerin arasında giriyor. Ve hani bizim amacımız zaten müşteri kaybını önlemek ve süreçleri iyileştirmek bu noktada. Şimdi gelelim ELC, ESET ve EMPS. Şimdi hep müşteriden bahsettik ama mutlu müşteri olabilmesi için aslında bir anlamda mutlu çalışan da olması gerekiyor. Yani mutlu çalışanlar mutlu müşterilerin oluşmasına da vesile oluyor. Bu anlamda da ELC, ESET, EMPS metriklerini de bir ölçmek bizler için faydalı olacaktır. Çalışan deneyimini ne kadar göz ardı edersek aslında müşteri memnuniyetine de doğrudan olumsuz etkisi olduğunu çok deneyimledik ve bunlara şahit oluyoruz. ELC dediğimiz taraf çalışanların aslında deneyim döngüsü. İşte işe girişinden çıkışına kadar o firmadaki e, yaşadığı deneyimler aslında bir nevi müşteri deneyimi gibi düşünmek de lazım bunu. İyi sete baktığımızda ise de çalışanımın memnuniyeti aslında benim müşterilerimin memnuniyetini nasıl etkiliyor? İşte çalışanım memnunsa müşterim de o denli memnun olması aslında bir anlamda çalışan memnuniyeti müşteri memnuniyetini de ortaya çıkarıyor. EMPS de aslında bizim çalışanlarımızın ürünü tavsiye etme olasılığı, markayı tavsiye etme olasılığı ne derecede, hangi seviyede bunu ölçmemizi sağlayan metriklerden bir tanesi. Burada e, EX ve CX metriklerini bir arada analiz ederek işte hangi noktaların hem çalışanların hem de müşteriler tarafından zorlandığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ee, Şimdi hani bu metrikler açısından aslında bizim her biri işte çalışanlarımızın, müşterilerimizin memnuniyetini arttırabilmek, onları daha iyi hizmetler sunabilmek ve onları kazanabilmek açısından çok değerli raporlama metrikleri oluyor. Ee, Şimdi sizlere ufak bir soru sormak istiyoruz aslında biz. Raporlamada ihtiyaç duyulan analitik modeller, deneyim ölçümlerinin raporlamasında ihtiyaç duyduğunuz analitik modeller nelerdir? Ufak bir anketimiz olacak. Buna da katkı sağlarsanız çok memnun oluruz. Tabii burada gelecek yanıtlar bizim bugün bahsettiğimiz bazı analitik yöntemler var. İşte klasik ölçümleme metotlarının dışında maksif, konjoint, regresyon analizleri vesaire işte çalışan deneyimi tarafında çeşitli analitik modeller. Buradan gelecek yanıtlar da aynı zamanda sanırım Pisano'nun yol haritasında da önemli yer edinecek analitik metotlar olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, son olarak tamamlanmayan anketler. Şimdi biz müşteriyi nerede kaybediyoruz? Ve tamamlanmayan anketi ne demek? Biraz buralara ufak bir girmek istiyorum. Aslında tamamlanmamış anketler işte bizim kullanıcılarımızın anketi başlattıktan sonra bir şekilde yarım bıraktığı, kaydetmeden çıktığı anketler oluyor. Pisano olarak biz burada anketlerin içerisine siz ayarlayabiliyorsunuz. İşte o ankette bir fonksiyon ekleyebiliyorsunuz oraya. Tamamlanmamış anketleri de oluştur. Onlar da yer alsın. Raporlamada filtre olarak kullanılabilsin diyebiliyoruz biz. Şimdi burada hani bu anlamda biz müşteriyi kaybetmek istemiyoruz. Onun deneyimini ölçmek istiyoruz ki biz de ileride ona göre aslında bir aksiyon alalım. Bu noktada da müşteri geri bildirimlerini toplamak isteyen şirketler için aslında önemli bir sorun oluyor. Tamamlanmayan anketler. Çünkü eksik verilerle analizlerin doğruluğunu e, çok da net anlamayabiliriz. E, Yani baktığımızda işte burada neden aslında anketleri tamamlamıyor müşterilerimiz? Çok uzun olabilir anketlerimiz. İşte anketlerimizin içerisindeki sorular çok alakasız olabilir. Belki müşterimiz çok da yanıt vermeye değer bir deneyim yaşamamış olabilir. Ya da işte deneyimi yaşadı. Biz atıyorum hani bugün bir deneyim yaşandı.
Bir hafta sonra biz müşteriye o deneyimle ilgili anketi gönderiyor olabiliriz. Bunlar yani anketi doldurmaktan uzaklaştıran sebeplerden bir tanesi. Ya da işte ben yanlış kanal kullanıyor olabilirim. Burada SMS kanalı verdiysem işte müşterimiz belki SMS tercih etmiyordur. Başka bir kanalı kullanmak isteyebilir. Bu anlamda da anket tamamlanma oranlarını biraz daha bu sebeplere bağlı kılarak arttırma seçeneklerimiz var. Kısa net sorular sormak ya da işte en çok etkileşimde bulunduğu anda geri bildirim bırakmak. Pistano'da da zaten bu anlamda trigger yapıları var. Etkileşim kurar kurmaz anket bırakılması da sağlanabiliyor. E, Şimdi ben sözü bırakıyorum. E, Tamamdır. Sevgi Çok sana. detaylı bir paylaşım oldu. Teşekkür ederiz. Özellikle bu analitik yöntemlerle alakalı katılımcılardan da geri bildirimler aldığımız senaryoda muhtemelen bir sonraki webinarda farklı analitik metotları da konuşuyor İlla ki. oluruz. Evet. Şimdi birazcık da tabii bizim raporlamada göstereceğimiz metriklerden sonra da aslında bu raporları nasıl oluşturuyoruz ve kullanıcı dostu dediğimiz raporlar nasıl oluşuyor? Burada kullanıcı dostu raporlama yaklaşımları neler? Ne tür fonksiyonlar bizim kullanmamızı kolaylaştırıyor ve bu raporları kullanan diğer kullanıcılarla etkileşime geçmemize olanak sağlıyor? Şimdi öncelikli olarak ben şu ufak bir grafikle başlayayım istedim. E, Katılımcılarımız arasında muhtemelen farklı ürünler tarafında da kendi kurumlarında ürün yöneticiliği vesaire yapan kişiler mutlaka vardır. Biliyorsunuz bir uygulamada fonksiyoneliteyi artırdıkça kullanım kolaylığının düşmesini bekleriz. Yani bu bir eğridir, bu kabul görmüş bir eğridir. Ne kadar çok fonksiyonelite varsa bir uygulamada o uygulamanın kullanımı nispeten zorlaşır. Burada bir eşik değeri açmamak gerekiyor. Bütün fonksiyonları tek bir uygulamaya kazandırmaya çalıştığımız zaman o uygulama kullanılamaz bir hale de gelebiliyor. Raporlama tarafı da aynı bu şekilde. Yani biz şimdi biliyoruz sektörde birçok marka kullanıyor. İşte BI tool'ları, Business Intelligence tool'ları biz de geçmiş zamanda birçok raporlama uygulamasında kullandık. Bu uygulamaların core amacı yani ana işleri raporlama yapmak ve birçok data kaynağından veriler topluyorlar. Birçok grafik kütüphaneleri var. Ciddi kastomizasyon, filtreleme fonksiyonları var. Ancak bunları kullanabilmek için yani hazırlayabilmek için diyeyim, bu raporları şirketler iş zekası uzmanlarına yatırım yapıyor ve böyle bir işe alımlar vesaire yapıyor. Biz de aslında Pisano olarak ya da diğer deneyim uygulama kullanıcıları, deneyim uygulamaları kullanıcı seviyesinde bu raporları hazırlatmamız gerekiyor. Biz bir de ayrıca bu raporu hazırlayacak bir analitik yetkinliğe sahip olan kişileri konumlandıramayız. Haliyle Pisano uygulamasındaki fonksiyoneliteyi de buna ciddi olarak önem vererek Pisano'yu geliştirelim ama aynı zamanda kullanımını da zorlaştırmayalım mottosuyla ciddi bazı özelleştirmeler yaptık. Öncelikli olarak yeni raporlama uygulamamızda muhtemelen mevcut kullanıcılarımızın birçoğu deneyimlemiştir. Ciddi bir grafik kütüphanesi geliştirdik. Artık minimumda mesela Trend Grafik'te 4 farklı grafik türünü sunuyoruz. İşte çeşitli sütun grafikler, bar grafikler vesaire. Yani ölçümleme anlamında, gösterim anlamında, veriyi görselleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz detay grafiklere artık kolayca ulaşabiliyoruz. Bunun yanında grafikler tabii ki hazır seçim. Bunları tek seçimle seçiyoruz ve değer ya da metriğini seçip direkt görselleştirebiliyoruz. Ancak bu metriklerin okunabilirliği için ve detayda almak istediğimiz insight'ı tam olarak alabilmek için bazı özelleştirme fonksiyonları da ekledik. Burada klasik işte sıralama fonksiyonlarının dışında mesela bazı trend grafiklerimizde grafiği okumak için okuyan kişinin daha iyi anlayabilmesi için bazı alanlar konumlandırdık. Örneğin işte geçen Kasım ayının sonlarında perakende endüstrisinin tamamen takip ettiği, hatta diğer endüstriler de buna ciddi anlamda ayak uydurdu. Black Friday etkinlikleri oluyor ya da yılbaşı dönemleri oluyor. Ya da işte bizim yakın zamanda işte Ramazan Bayramı sürecimiz var. Ülkece mesela öyle bir sürece giriyoruz. Haliyle o dönemlerde işte geri bildirim adetlerimiz düşebilir ya da artabilir ciddi anlamda. Ya da memnuniyet skorlarımız işte takip ettiğimiz metrikler o dönemlerde ciddi düşüşler yaşamış olabilir çeşitli etkenlerden dolayı. Onları raporu okuyan kişileri daha iyi tanıtabilmek için mesela bizim burada peak tanımı dediğimiz bir fonksiyonelite konumlandırdık.
o tarih aralığını seçip onunla ilgili özel bölümü konumlandırdığınız zaman raporu okuyan kullanıcı daha net süreçle ilgili bilgi alabiliyor. Ya da bir KPI tanımlamasından bahsettik. İşte normal çizgi. Biz hedefimizin altında mıyız, üstünde miyiz? İşte çeşitli radar grafiklerle bunları net olarak görselleştirip konumlandırabiliyoruz. Yani burada metinde de yazmaya çalıştığımız gibi aslında herkes için raporlama, yani raporu okuyan herkesin net olarak bunların doğrudan ulaşabilir olması bizim için öncelikli etken. Tabii bir sonraki noktada da iki ana konuyu ele almak istiyorum. Raporlamanın kullanıcı dostu olması noktasında bir veri erişimi, gerçek zamanlı veri erişimi ve verilere detaylı güncelleme yapılabilmesi ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler. Gerçek zamanlı veri erişiminden kastımız şu. Özgür'e de ben seansın başında bir şey sormuştum. İşte farklı kullanıcı tipleri, farklı kullanıcı seviyeleri, oraya gitmeyelim, öne geçelim istersen. Tamam. Farklı kullanıcı tipleri ve farklı kullanıcı seviyeleri raporları kullanıyor. Haliyle burada biz yöneticimiz için ayrı bir rapor, kendi takip ettiğimiz metrikler için ayrı bir rapor, saha ekipleri, bölge müdürleri için ayrı bir rapor, personel seviyesine indiğimiz senaryoya kadar satış müdürleri vesaire. Hepsine ayrı raporlar yapıp bunların hepsini ayrı ayrı takip etmek ciddi olarak bir iş yükü ve iş zorluğu yaratabiliyor. Bu uygulama tarafında kullanıcıya zahmet vermek anlamına gelebiliyor. Özellikle hiyerarşik olarak yetkilendirme ve hiyerarşik erişim bu noktada bizim uygulama içerisinde en çok teşvik ettiğimiz özelliklerden biri. Yani bunu kullanılmasını teşvik ettiğimiz. Örneğin siz bir rapor hazırladınız ve admin kullanıcısı olarak ve bütün hesaba erişen bir kullanıcı olarak bütün sonuçları görüyorsunuz. Ancak aynı raporu bir saha ekibiyle paylaştığınız zaman o sadece kendi sorumluluk alanındaki sonuçları aynı rapora bakmasına rağmen farklı sonuçlar görebiliyor. Bu haliyle aynı ekranda farklı metrikleri görebilmemize olanak sağlıyor. Aynı zamanda ekipler arasında bir rekabet varsa da burada bilgi güvenliği vesaire noktasında bizi daha güvenli alanda tutabiliyor. Özel yetkilendirme tarafı da aslında yeni fonksiyonel olarak yeni geliştirdiğimiz bir fonksiyon. Raporu paylaşırken bir kullanıcının birçok operasyonel birim var, farklı ekipler. O raporda güncelleme yapma ihtiyacı olabiliyor ya da o raporu değiştirip başka birinin haberi olmayabiliyor. Bu tip karmaşaları uygulama içinde çok fazla yaşadığımız için böyle bir yetkilendirme yoluna gittik ve raporu paylaştığımız senaryoda kullanıcı eğer yetkisi varsa o raporu düzenleyebiliyor. Yetkisi yoksa sadece filtreler uygulayabiliyor. Yani read-only dediğimiz ya da editable dediğimiz fonksiyoneliteleri burada kullanıcı seviyesinde ya da rol seviyesinde yönetebilir hale geliyorsunuz. Yani bir önceki mesela versiyonda bu bizim en büyük acı noktalarımızdan biriydi raporlamada. Biz raporları kullanıcılarla paylaşıyorduk. Artık rollerle paylaşıp örneğin 100 kişilik bir rol var. İşte bölge müdürü ya da satış müdürlerimiz. O rolle paylaştığımız senaryoda hepsi aynı rapora erişip sadece kendi sonuçlarını, kendi şubelerinin, bölgelerinin sonuçlarına erişebilir hale geliyor. Bu gene bizim ciddi anlamda kullanım kolaylığı dediğimiz fonksiyoneliteler. Tabii eyleme dönüştürülebilir içgörü. Burası çok kritik. Çünkü raporların amacı bir metriği göstermek değil. O metrikten bir şey öğrenip bununla ilgili bir aksiyon alabilmek. Haliyle bizim buradaki ana odağımız bu aksiyon alabilecek içerikleriyle, raporlarla beraber sunabiliyor olmak. Burada filtrelemelerle işte dataya indirgeyebilmek. İnteraktif raporlar dediğimiz nokta bu aslında. Gene bizim yol planımızda olan fonksiyonlardan bazıları. Siz bir raporu gördünüz, orada bir aksayan noktayı tespit ettiniz çeşitli etken analizleriyle biraz önce aslında bahsettiğim. Örneğin bir grafik koyduk ve en yüksek adetli geri bildirim alıp duygusal skoru yani memnuniyet skoru, sentiment skoru en düşük olan kategorileri belirledik ve bu kategorileri filtreleyerek bu müşteri personaları kim? Hangi müşteri grupları, hangi şubeler, hangi touch point yani hangi temas noktasında biz bunu yaşıyoruz gibi detaya kadar inebildiğimiz ve bunlarla ilgili aksiyon planlama ki burada planlama ile ilgili muhtemelen gene Pisano'nun çeşitli uygulama fonksiyonelite geliştirmeleri var. Planner uygulamasından bahsediyorum. Orada da mesela yeni bir görev tanımıyla kişilere assign etme gibi fonksiyonları uygulanabilir olması bizim raporlamada önem verdiğimiz fonksiyonlar. Toparlayacak olursak hani bizim kullanıcı dostu raporlama dediğimiz senaryoda grafiklerin okunabilir ve kolay dizayn edilebilir olması, rapor paylaştığımız diğer kullanıcıların bunlara kolayca erişip anlatmak istediğimiz metrikleri kolayca aktarabilmesi ve bu raporlardan
eyleme dönüştürülebilir insight'ları elde edebilmesi bizim önceliğimiz ve muhtemelen diğer kullanıcıların da takip ettiği, talep ettiği noktalar bunlar diyelim. Ve son konumuz, çok da uzatmadan, yapay zeka uygulamalarına geçelim. Özgür, orada aslında Pisano'nun birçok fonksiyonelitesi var. Yapay zekayı aktif kullandığımız ve raporlara etkisi neler? Birazcık onları dinleyelim. Tamam, teşekkürler Şevki. Ağzına sağlık. Burada bir anket çıkacaktı yanlış hatırlamıyorsam ama Evet, evet. o ankette çıkartabilirsek ondan sonra ilerleyelim. Hı hı. Ben anlatırken sizin burada notlarınız varsa bunu anket üzerinden dönüş yapabilirsiniz. Benim ekranım da çıktı, onu kapatıyorum. Tamamdır. Yes. Yapay zeka kullanımı daha önce konuştuğumuz gibi ilk başta da özetlediğimiz gibi aslında veriyi anlamlandırmak ve içgörüyü daha da kuvvetli hale getirmek için çok kritik. Biz bu süreçte iki tane yapay zeka modeli kullanıyoruz. Bir tanesi base model, bir tanesi de fine tune edilmiş model. Base modelde açık uçlu yorumlardan akıllı etiketler ve duygu skor analizi çıkartmak için kullanılırken fine tune edilmiş modelde aslında bu kategorileri, buradaki etiketleri, buradaki duygu skorlarını sektörel bazda daha anlamlı hale getirmek adına müşterimizin bize verdiği, müşterimizin kendi verilerin üzerinden fine tune edilip bu veri üzerinden daha anlamlı, daha gerçekçi sonuçlar çıkartılmasını sağlayabiliyor. Tahmin edeceğiniz üzere bir turizm tarafında alınan açık uçlu yorumla bir hastane sektöründe ya da bir banka sektöründe, finans sektöründe verilen açık uçlu yorum arasında birçok fark olabilir. Burada bir modeli fine tune ettikten sonra, buradaki bir veriyi fine tune ettikten sonra buradaki sonuçlar çok daha anlamlı hale gelebiliyor. Daha da derinleşiyor. Bizim base modelimizde bile, halihazırda kullandığımız base modelimizde bile aslında birçok analizi yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi, bir müşterimiz işte hizmetiniz çok iyi değildi dediğinde sistem bu cümleyi olumsuz bir geri bildirim olarak algılamıyor. E, e, doğru şekilde sınıflandırabiliyor. Çok özür dilerim. Çok iyi değil diyorsa hani çok ve iyi kelimeleri geçmesine rağmen bunun olumsuz olduğunu algılayıp etiketlemesini buna göre yapabiliyor. Buradaki cümle anlamını, oradaki tam anlamı koruyabiliyor. Fine tune edilmiş modelde ise bunun bir tık ötesine geçip bu cümlenin aynı zamanda hangi kategoriyle ilişkilendirildiğini, sektörel bazda bir feedback ise bu sektörün doğru başlığını ve doğru kategorisini çok rahat bir şekilde sınıflandırabiliyor. Burada verinin doğrudan bir model aktarılması yerine müşterinin verilerine göre fine tune edilmiş, yani özel olarak eğittiğimiz bir model tasarımı sunuluyor. Bu sayede farklı sektörlerin ihtiyaçlarını daha net bir şekilde ortaya çıkartabiliyoruz. Bu model aynı zamanda spesifik analizler de üretiyor. Birçok fark anlıyor diğer sektörlerden farklı olarak başlıkları. Buna göre bizim için özel kategoriler ve özel etiketler yaratabiliyor. Aşağıda gördüğümüz iki tane grafik var. Bir tanesi scatter chart, bir tanesi de tree view. Aslında buradaki çıktıları biz yeni raporlamada da olan bu grafik türlerimizde nasıl gösteriyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Burası daha büyümüyor, biraz küçük kalacak farkındayım. Ama çok kısa özetlemeye çalışacağım. Hover edilmiş bir başlığımız var. Personal datası. Personal datasına baktığımızda burada toplam 30 geri bildirim alınmış ve NPS skorunun 43,3 olduğunu görüyorsunuz. Bu dağılım müşteri deneyimi açısından personal başlığının ne kadar önemli olduğunu ve bizim tarafımızda hangi olumluluk seviyesinde olduğunu gösterebiliyor. Biz buna bakarken pozitif ve negatif uçlarda yer alan kategorilere göre öncelikli aksiyon almamız gereken yerleri tespit edebiliyoruz. Bir örnek daha bakalım. Sağ taraftaki trivia örneğini inceleyelim isterseniz beraber. Burada bir personel tutumu başlığımız var. Buradaki personel tutum kategorisi altında hizmet kalitesi, profesyonellik ve personel bilgi seviyesi gibi alt başlıklar yer alıyor. Bu yapı daha da derinlemesine bir analiz yaparak müşteri geri bildirimlerini sadece yüzeysel bir kategori bazında değil, detaylara inerek değerlendirmemize olanak tanıyor. Böylece belirli bir sorunun gerçekten hangi alt faktörlerden kaynaklandığını anlayabiliyoruz. Özellikle büyük veri setleriyle çalışırken belirli bir ana kategoriyi derinlemesine incelemek ve bunları anlamlandırmak için trivia örneğimiz inanılmaz kritik bir rol oynuyor. Bu iki görselleştirme yöntemi de müşteri geri bildirimlerinden en verimli şekilde içgörü elde etmemize olanak sağlıyor. Scatter chart ile genel eğilimleri ve öncelikli aksiyon alanları belirliyorken Treewave tarafında da kök nedenlerine inerek işin biraz daha derinlemesine incelenmesini sağlayabiliyoruz.
Burada bir not olur mu Şevki? Yani metin analizi tarafında biliyorsun bizim zaten bu fonksiyonların uygulama üzerinde kullanımında içerik kategorisi diye bir bölümümüz var. İçerik kategorilerinin hiyerarşik bir de yapısı var. Yani ana kategori ve alt kategori olarak ayrılıyor. Ve ana kategori bazında işte etken analizleri yapıp gerektiği noktada da ona ana kategorinin alt kategorilerine inebilmek ve bunları görselleştirmek kritik. Yoksa mesela şey tarafında 70-80 tane kategoriyi tek bir grafiğe yedirdiğimiz senaryoda okunması biraz zor olabiliyor. Hangisinin önemli olduğunu anlamak zor olabiliyor. Kuadrant grafik yani scatter chart'ta veya preview'da alt detaya inebilme, hiyerarşik gösteri bu noktada elimizi kolaylaştıran fonksiyonlar diyebiliriz. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz dilerseniz. Tahminsel modellemelerimiz. Aslında bir tık daha ilerleyebilirsem buradaki ekran görüntülerini görelim. Zahmet olmazsa. Çok teşekkür ederim. İki tane grafiğimiz var burada. Bir tanesi bizim etki simülatörümüz, yani Insight modülümüzün altında yer alan etki simülatörü başlığımız. Burada daha önceki başlıklarda da bahsettiğimiz gibi aslında geleceği tahminleme, sadece geçmişe yönelik verilerle çalışmak değil, aynı zamanda etki analizleriyle, etki simülatörleriyle biz şu ana kadar getiren ve ileride getirmesi planlanan adımları erkenden görebilme ile ilgili bir örnek görüyorsunuz. Biz burada e, şu ana kadar bizi etkileyen en büyük faktörün NPS'imizde hangi kategori olduğunu görebiliyoruz bu grafikte. İlgili kategoride ne kadar daha fazla feedback toplarsak ve bu feedbacklerin olumluluk oranı ne kadar daha artarsa bizim genel NPS'imizin ne kadar etkileneceğini de aynı şekilde bu grafikte de görebiliyoruz. Bizim burada önlem almamız gereken, bizim NPS'imizi en çok etkilediğini düşündüğümüz etki analizinde çıkan başlıkları hızlı bir şekilde inceleyip istiyorsanız kendiniz de buradan simüle edebiliyorsunuz. Hangi kararlar alacaksınız? Hangi noktalarda daha çok odaklanmanız gerekiyor? Size ileride kriz yaratabilecek başlıkları buradaki etki simülatöründen çok rahat bir şekilde analiz edebilirsiniz. Bunun da haricinde bildiğiniz üzere yapay zeka sistemimiz Leo bizim raporlarımızı analiz ederek bize burada içgörüler sağlayıp düzeltmemiz gereken başlıkları bizim için özetleyebiliyor. Mesela NPS stratejisini geliştirin başlığı. Müşteri memnuniyetini arttırmak için hangi adımların atılması gerektiğini bize gösteriyor. Geri bildirim hacmini arttırın başlığı da yukarıda gördüğünüz örnek gibi aslında daha geniş müşteri verisi toplayarak daha sağlıklı analizler yapabileceğimizden bahsediyor. Bu tür yapay zeka destekli analizler işletmelerin veriye dayalı karar alma süreçlerini hızlandıracak. Hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğini tespit edeceğiz. Proaktif aksiyonlar almayı mümkün hale getirecek. Yani artık raporlama yalnızca geçmişi anlatan veriler olmaktan çıkıp işletmelerin geleceğini şekillendiren rehber gelecek. Tabii burada yapay zeka demişken Leo'dan bahsetmeden geçmeden olmaz Özgür. Çünkü Leo bizim yapay zeka asistanımız. Burada mevcut haliyle senin de bahsettiğin gibi raporları hem yapısal olarak hem de veri analizi açısından yani verinin içeriği açısından analiz edip bize bazı yorumlar sunabiliyor. Geçmişte hepimiz zaten bazı sunumlar hazırladık hani PowerPoint seviyesinde vesaire. Aslında orada yönetici özeti dediğimiz bir kısıt var. İşte Leo bize bu raporu okuyup bir özet çıkartıp aksiyon noktalarını net olarak şu anki fonksiyonelitesiyle veriyor. Leo ile ilgili çok ciddi planlarımız da var gelecekte. Leo'yu daha analitik olarak kullanabileceğimiz işte veriden içgörü çıkartan, kullanıcıyı otomatik yönlendiren, gerektiği noktada aksiyon yönetimine sağlayan, alert mekanizmaları kuran vesaire Leo'nun çok detaylı bir ürün yol planı da var. Bunu da paylaşmış olalım. E, Özgür tamamladık sanırım ve aslında webinardaki konu başlıklarımızı da tamamlamış olduk. Hı hı. Dilerseniz soru cevap bölümüne geçebiliriz. Vaktimizi de çok aşmadan birkaç tane sorumuz var. Hızlıca yanıtlamaya çalışalım. E, Asıl sana sorayım. Burada bir soru var. Güzel bir soru. Grafikler oldukça güzel görünüyor diyor. Raporlama sayfasında kastomizasyon özellikleri sunuyor musunuz? Yani Hı. grafikleri hazırlarken bu kastomizasyon özellikleri sunuyor musunuz ve e, örneğin farklı raporların farklı ölçüde gösterilmesi ya da raporların not eklenebilmesi gibi. Evet. İstersen burada yaptığımız bir iki özellikten bahset. Şey yapalım Hı. onu.
Evet, biliyoruz ki hani eski raporlamada çok da esnek değildi raporlarımız. Tema özellikleri olsun ya da işte raporlara herhangi bir şekilde açıklama eklenebilmesi, raporu daha istediğimiz hale getirebilmek, grafiğin içerisindeki dataların okunabilir, daha anlamlı ya da işte şekliyle oynamak isteyebiliriz, rengini beğenmeyebiliriz, temasından hoşlanmayabiliriz, fontunu farklılaştırmak isteyebiliriz. İşte metriğin içerisinde yüzde gösteriyordur. Biz bunu sayısal değere dönüştürmek istiyoruzdur. Bu gibi fonksiyonları şu an entegre etmiş olduk yeni raporlama arayüzümüzdeki grafikleri. Oldukça kişiselleştirilebilir bir halde olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde raporumuzun ana başlığına yorum ekleme fonksiyonlarımız da şu an halihazırda mevcut. Diğer taraftan grafiğe özel yorum ekleyebilme seçenekleri de yakın vadede değerlendirdiğimiz geliştirmeler arasında. Teşekkür ederiz. Birçok soru var. İstiyorsanız bir tanesini de ben yanıtlayayım burada. Tabii biraz. Hı hı. Soru çok kısa. Söyleyeyim. Gerçek zamanlı raporlama ve aksiyon alma arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Raporların anlık olarak güncellenmesi önemli, ancak bu kadar veri içerisinde içgörüleri hızla belirleyip aksiyon almak her zaman kolay olmayabiliyor. Bu süreçte en iyi uygulamalar neler? Bizim kendi tarafımızda en çok kullandığımız uygulama, en aktif olarak kullandığımız uygulamalardan bir tanesi otomatik görevler. Biz otomatik görevlerle birlikte ve aynı zamanda workflow'larla birlikte iki tane modülümüz var burada kullandığımız. Anlık olarak gelen feedbacklerin içerisindeki verileri analiz edip hem yapay zeka destekli uygulamalarla hem de kendimizin belirlediği regex destekli otomatik görevlerle olumsuz soruları, bizim kritik bulduğumuz, daha önce belirlediğimiz bir başlık varsa, bir örneklem, bir kelime varsa bunları yakaladığı durumda bizim sistemimizin otomatik olarak iş açması ve iş aksiyonu yönetmek için hangi ilgili birimle, hangi kategoriyle ilişkiliyse bu iş, o kategorinin altındaki, Şevkin de bahsetti, hiyerarşi adındaki o kategorinin altındaki ilgili müşteri temsilcisine işin yönlendirilmesi ve aynı zamanda bu işin kapatılması için süreçlerin takip edilmesini bir sistem üzerinden sağlayabiliyoruz. Buradaki en iyi anlık müdahalemiz ve aksiyonumuz bu oluyor. E, Burada başka bir sorunuz varsa daha fazla detaylandırabilirim. Güzel. Ağzına sağlık. Bir tane de soru şöyle. Orayı da bir yanıtlamaya çalışalım. Grafik grafikleme modellerinin sektörler bazında kullanımı farklılaşıyor mu? Hı Örneğin hı. bankacılık sektöründe en sık görülen raporlama eğilimi ne olarak görüyorsunuz? Bu noktada aklınıza gelen güzel bir uygulama örneği var mı? Şimdi aslında biz uygulama içerisinde grafikleri ya da raporları sektöre göre farklılaştırmıyoruz. Sadece burada ihtiyaçlara göre bütün kullanıcılar bunları kullanabiliyor. Sadece bankacılık endüstrisinde özellikle şubeli yapılarda ya da temas noktasının sıklığı, örneğin bir mobil uygulamada 400 farklı işlem yapılabiliyor bankacılıkta. Artık bir bankacılık mobil uygulaması her türlü işlemi yapılabildiği finansal olarak yatırım bankacılığından işte çeşitli uygulamalara kadar hepsini yapabildiğimiz bir yapı. Haliyle bu temas noktasının sıklığı, müşterilerin yaptığı işlemlerin sıklığından kaynaklı olarak bankacılık örneğin çok fazla karşılaştırmalı grafikler kullanabiliyor. Müşterinin hangi noktada en acı çektiğini diyeyim, zahmet çektiğini, orayı tespit edebilmek için karşılaştırmalı grafikleri çok aktif kullanıyorlar. Karşılaştırmalı grafikler dediğim şey sütun ve bar grafikleri ya da çeşitli tablo grafikleriyle birden fazla birimi, birden fazla temas noktasını tek bir yerde görebildiği senaryolar. Şubelerin trendi dediğimiz zaman yani 2000 tane şubeyi bir trende oturttuğumuz zaman çok anlamlı olmayabilir. Ancak detaylı işte bölge bazında, o bölgenin alt şubeleri bazında ayrıştırmak o noktada önemli hale gelebiliyor. Bir de tabii burada şeyden bahsetmek lazım. Hedef aslında bahsetti zaten KPI tanımlaması vesaire. Bizim bankacılık endüstrisinde çok fazla gördüğümüz bir yaklaşım bu. Her şubenin, her bölgenin kendi hedefleri oluyor çerçevesinde. Hedef grafiklerin ya da radar ya da tablo özelinde de hedef grafiklerin çok aktif kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir tane soru var. Çalışan deneyimi tarafında özellikle odağınıza aldığınız ölçümler neler? Çalışan deneyimden müşteri deneyimine giden yolda kullanıcının İK ekipleriyle proje çalışmalarını gerçekleştiriyor musunuz diye. Bu çok güzel bir soru. Teşekkür ederim Mehmet. Çalışan deneyiminde tabii insan kaynakları uzmanları bu konunun daha hakimi. Özellikle çalışanların
kurum içindeki memnuniyetlerini ölçmek. Biz ELC diyoruz ya da eNPS diyoruz. Yani kurumu başka insanlara tavsiye etme vesaire. Bunlar zaten varsayılan metrikler. Bunları bütün kurumlar çeşitli çalışan yolculuğunda işte işe alım, onboarding, işte terfi, zam dönemleri vesaire gibi birçok çalışan temas noktasında bunlar zaten ölçümlenebiliyor. Aynı zamanda bizim tavsiye ettiğimiz farklı bir nokta da aslında potansiyel churn riskleri. Çünkü çalışanlar farklı sebeplerden dolayı işten ayrılma süreçlerine girmiş olabiliyor. Bunları yöneticiler ya da insan kaynakları birimleri doğrudan fark edemeyebiliyor. Bunları tespit edebilmek için duygu durum analizleri. Bizim burada gene yapay zeka temelli metin analizi fonksiyonumuzla çalışanın açmış olduğu şikayet kaydının içerisindeki duygu durumunu analiz edip ne kadar negatife gidiyor, ne kadar pozitife gidiyor ve belli bir trend çerçevesinde çalışanın farklı zamanlarda bize verdiği geri bildirimlerde iyileşmeler var mı? Dönüşümler var mı? Bunları takip etmek çok önemli. Özellikle bizim çalışan deneyimi modülümüzü kullanan e, kurumların çalışan özelinde takip etmek istediği ana noktalar bunlar oluyor. Hem çalışanın kurum için memnuniyetleri, aynı zamanda çalışanın o kurumda devamlılığını sağlayabilecek, sadakat anlamında e, ayrılmasını risk oluşturabilecek o duygu durum değişkenlerini takip etmek önemli. Burada bir soru var. Ona ben bir yanıt vereyim. Çok kanallı Tamam. müşteri bildirimlerini tek bir raporlama çerçevesinde oturtmak ne kadar mümkün diye başlıyor sorumuz. Hı hı. Bu soru değerli bir soru aslında. Özellikle kanallar aslında biz neden farklı kanalları kullanıyoruz? Müşterilerimiz burada bir feedback anket bıraktığında gelen feedbackler hangi kanallardan daha anlamlı olabilir? Yani SMS, e-mail, WhatsApp, e-posta yani birçok kanal tipimiz var aslında burada indirect ve direct olarak konumlandırdığımız. E, Burada her bir kanal tipine bağlı olarak raporlama yapabilmek mümkün. Aynı zamanda kanal tipleriniz bazında kıyaslama da yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu değerli bir şey aslında. SMS'ten mi yoksa e-mail kanalından mı ya da WhatsApp'tan mı ben daha çok feedback toplayabiliyorum. Bunları görebilmek açısından da çok değerli bir noktada. Güzel grafiklerle birlikte analizler elde etme şansımız var şu anda. Vaktimizin de sonuna geldik. Ben bazı soruların yanıtlarını buradan cevaplayarak iletmeye çalışacağız. Hı hı. Toplantıyı da, yani webinarı da burada tamamlamamız gerekiyor. Katılımınız için teşekkür ederim. Webinarın sonunda sanırım bir anket çıkmıştık galiba. Orada eğer detayda ihtiyaç duyarsanız Pisano'nun çeşitli fonksiyonları, raporlama uygulamaları vesaire ona da katılarak sizinle temas kurulmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar ekleyecek bir şeyimiz yoksa tamamlayabiliriz. Değerli katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ederiz.